Star Trek Strange New Worlds, klasik Star Trek'i andıran ancak eğlenceli ve yeni bir bakış açısıyla mükemmel bir bölüm daha sunuyor. 3. sezon 7. bölümünde belgesel film yapımcılığını ele alıyor ve Star Trek'in daha önce hiç yapmadığı bir formatta bir bölüm sunuyor. Star Trek Strange New Worlds, 3. sezon boyunca Humberto Beto Ortegas, Yıldız Filosu hakkında bir belgesel çekmek için Enterprise'da vakit geçiriyor. Yıldız Filosu nedir başlıklı belgeseli, Birleşik Gezegenler Federasyonu ve Yıldız Filosu hakkında bazı zor sorular soran 7. bölümde izliyoruz. Bölüm, başından sonuna kadar Beto'nun seslendirmeleri, başlık kartları ve konuşan kişilerle dolu bir belgesel havasında. Belgeseldeki hikaye, Enterprise'ın Jicaro adlı bir yaratığı ele geçirip, kardeş gezegenleri Kasar'a karşı savaşta yardımcı olması için Lutani 7'ye teslim etmesini amaçlayan gizli bir Yıldız Filosu görevini konu alıyor. Çarpıcı Garip Yeni Dünyalar bölümü iyi bir soru soruyor. Sharon Lewis'ın yönettiği ve Catherine Lin ile Alan B. McElroy'un yazdığı 7. bölüm, belgesel formatını mükemmel bir şekilde kullanıyor. Bölüm, belgeselin Yıldız Filosu tarafından gizliliği kaldırılmış güvenlik görüntüleri içerdiğini belirten bir başlık kartıyla açılıyor ve Yıldız gemisi Enterprise'ın görevi ve mürettebatı hakkında çeşitli bilgileri açıklayan birkaç ara başlık daha içeriyor. Beto, Federasyonu bir imparatorluktan ayıran şeyin ne olduğunu cesurca sorguluyor ve Yıldız Filosu subaylarını uymadıkları emirleri yerine getirdikleri için eleştirmekten çekinmiyor. Diğer Star Trek dizileri de Yıldız Filosu ve Federasyon'un karanlık yönleriyle boğuştu. Ancak Yıldız Filosu nedir? Bu soruları doğrudan ele alıyor ve sadece emirlere uymanın vahşet işlemek için geçerli bir bahane olduğu fikrine karşı çıkıyor. Kaptan Pike ve mürettebatı Jicaro'yu bulduktan sonra yaratığın müthiş bir silah olduğunu öğrenir. Pike da dahil olmak üzere Enterprise mürettebatından birkaç kişi Yıldız Filosu'nun emirlerinden hoşlanmadıklarını dile getirir. Ancak Jicaro hakkında yeni bilgiler ortaya çıkana kadar göreve devam ederler. Kaptan Pike, yanlış olduğunu bildiği halde emirleri körü körüne uygulayan biri olmadı. Ancak yine de komuta zincirine uyması gereken bir Yıldız Filosu subayı. Yıldız Filosu ve emirleri yerine getirmeyle ilgili büyük sorularla boğuşmak için belgesel formatını kullanmaya karar veren kişi övgüyü hak ediyor. Ve yapım ekibi, bölümün gerçek bir belgesel çekimi gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlamakta mükemmel bir iş çıkardı. Starfleet nedir? En iyi şekilde klasik Star Trek'e benziyor. Starfleet nedir bölümü Star Trek için yeni bir format kullansa da bölümün kalbindeki hikaye Star Trek yeni nesilde hiç de yabancı gelmezdi. Teğmen Uhura ve Teğmen Spock, Jicaro hakkında daha fazla şeyi öğrendikçe hayatlarına riske atarak onunla iletişim kurabileceklerini keşfederler. Sonunda Lutanilerin bu Jicaro'nun beyin kimyasını değiştirerek onu daha vahşi ve yıkıcı hale getirdiğini öğrenirler. Bu da yaratığa o kadar büyük bir acı verir ki kendi canına kıymak ister. Bu durum Pike ve mürettebatını Jicaro'yu Lutanilere teslim etmek yerine ona yardım etmeye yöneltir. Her zamanki gibi Strange New Worlds muhteşem görünüyor ve Jicaro'nun uzaydaki görselleri özellikle etkileyici. Hikayenin kendisi Star Trek'in daha önce yaptığı nispeten basit bir hikaye. TNG'nin Tin Man dizisindeki Gomtu'yu veya Encounter at Farpoint'teki deniz anası benzeri uzaylıları anımsatan bir uzaylı. Yine de bu sadelik hikayenin lehine işliyor ve bölümün karakter keşfine odaklanmasını sağlıyor. Umutla dolu yürek parçalayıcı bir hikaye, her karaktere söyleyecek bir şey veriyor. Basit uzaylı hikayesi, Beto'nun bölüm boyunca çeşitli karakterlerle yaptığı röportajlarla belgesel öğelerinin gelişmesine olanak tanıyor. Uhura, ailesinin ölümünden sonra Yıldız Filosu'na katılmasını anlatıyor. Spock, insan tarafını keşfetmekten bahsediyor ve Teğmen Erika Ortegas sonunda Gorn'ların elinde yaşadığı ölümden dönme deneyimini anlatıyor. Kaptan Pike, mürettebatına duyduğu güvenden bahsediyor. Teğmen Laan Noonien Singh, hayatını Yıldız Filosu'na borçlu olduğunu söylüyor ve komutan Unachin Riley, namı diğer bir numara, işinin hem en zorlu hem de en ödüllendirili kısımlarını anlatıyor. Bu içgörülerden bazıları zaten bildiğimiz şeyler. Ancak karakterleri genellikle olması gereken abartılı Yıldız Filosu subayları yerine gerçek insanlar olarak görmek güzel. Starfleet nedir bölümü, yalnızca bölümün başlığının sorduğu soruyu yanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda Star Trek'in neden bu kadar çok insan için bu kadar önemli hale geldiğini de örnekleyen harika alıntılarla dolu. Uhura bir noktada şöyle diyor: "Bizim görevimiz gittiğimiz her yere ışık, sıcaklık ve hayat getirmek. Misyonumuz bu." Aynı şey bir seri olarak Star Trek için de söylenebilir. Teğmen Uhura bölümün son repliklerini söyleyerek "Yıldız Filosu nedir? İnsanlar, hepimiz. Yıldız Filosunu biz yaratıyoruz. Tersi değil." diyor.
Star Trek'in karakterleri her zaman en büyük güçlerinden biri olmuştur ve özellikle Uhura bu bölüm boyunca parlayarak bir kez daha günü kurtarıyor. Benzersiz belgesel formatı ve özünde Star Trek hikayesiyle Yıldız Filosu nedir? Her nesilden Trek hayranının ilgisini çekecek inanılmaz bir televizyon bölümü. Belgesel unsurları harika bir şekilde işlenmiş ve bölümle ilgili neredeyse her şey kusursuz bir şekilde işlenmiş. Ve Star Trek, Strange New Worlds'ın gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biri olarak yerini sağlamlaştırıyor. Star Trek Strange New Worlds, 3. sezonunun yeni bölümleri 11 Eylül 2025'teki finale kadar her Perşembe Paramount Plus'ta yayınlanacak.